Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Dokuma tekniği denilen tekniği kullanarak yaptım arkadaşlar. İğne yardımı ile yaptım. Evet, böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış oldu arkadaşlarım. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Bakın, yere temas eden yer kaymayan yeri olacak. Şimdi kalın bir halı kaydırmaz kullandım gördüğünüz gibi ve arka tarafını kullandım. Normalde alta gelecek yeri burası arkadaşlarım ve iğnem var. Şimdi hemen başlayalım, yapımına geçelim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Öncelikle kenarını dilerseniz sonra, dilerseniz önceden çevirerek başlayabilirsiniz. Bakın, şu şekilde sarma şeklinde yaptım. Daha önceden kanalımda da bu şekilde yapmış olduğum çalışmalar mevcut arkadaşlarım. Şöyle başlıyorum buradan ve bunu şekilde tutuyorum. Düğüm atmıyorum arkadaşlar ve sararak her birinden bir tane alarak boşluk kalmayacak şekilde bu kısmını tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Hemen ben sizlere diğer tarafını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Böyle sararak burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunu buradan şu şekilde arkadan giriş yapalım. Şöyle yerler yaptım arkadaşlarım, bakın. Şu şekilde yerler yaptım. Onu da bitirdiğimizi farz edin. Hemen ilkinden giriş yapıyorum. Bakın, ipimle buraya bu şekilde giriş yaptıktan sonra bir üste çıkıyorum. Yani 1, 2, 3. üste. Ben burada 3 tane yer bıraktım. Siz 4, 5 de bırakabilirsiniz. Şu şekilde giriş yapıyorum ilkinden. Bir tanesini atlıyorum, diğerine geçiyorum bu şekilde. Ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. Önce bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi ise alta iniyorum. Hemen bunun karşılık gelen yeri, yani bir tane buradan atlayıp ikinciden giriş yapıyorum. Arada bir tane boşluk bırakıyorum ve diğerine geçiş yapıyorum bu şekilde. Buradan çekiyoruz ipimizi. Şöyle tutalım. Bakın, bir tanesini atlıyorum, diğerine geçtim ve buradan bu şekilde giriş yapıyorum. Arada birini boş bırakıyorum ve çekiyorum. Altta da aynı işlemi tekrar uyguluyoruz arkadaşlarım. Ve böylelikle böyle yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra farz edin ki sona geldik. Hemen şuradan bakın, giriş yaptım, yine son yerimizdeyiz. Ve arkadaşlarım, buradan şöyle bir geçiriyorum ipimi. Bir üst sırasına geçerek yine aynı yerlerden almak şartı ile bakın, hemen buradan devam ediyorum. Yine bunu 1, 2, 3 tane atlıyorum. Yani şu hizanın üçüncüsünden bu şekilde giriş yapıp geri dönüyorum. Arada bir tanesini bırakıyorum, diğerinden çıkartıyorum iğnemi. Bu şekilde. Şöyle tutarsam daha iyi görünecektir. Ve hemen alta iniyorum buraya. Buradan giriş yapıyorum. Halı kaydırmazın hep üstünden çalışıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bir üste çıkıyorum tekrar. Bütün halı kaydırmazımı önce bu şekilde yapıyorum. Daha sonra ise dokuma tekniğine geçerek
dokuma tekniğiyle aralarından ip geçirerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken kenar kısmını da göstereyim sizlere. Hangi rengi yapıyorsak onunla devam etmemiz gerekiyor. Daha önceki videolarımda da paylaştığım gibi şu şekilde çekiyorum. Şimdi burayı yaparken hepsini yapmayacağımız için burada bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Aynı yerlerden bir daha üzerinden geçiyorum. Ve böylelikle kenar kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Yani yanlarını. Evet bakın. Burada da bu iplerle yaptım. Siz de bu iplerle yaparsanız böyle bir güzellik ortaya çıkartırsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ara kısma nasıl yaptığıma. Hemen hangi renk iple yapacaksam. Ben bu arada batik bir ip kullandım. Hangisi denk gelirse o kadar oldu. Bakın mavi daha küçük mesela. Diğeri daha biraz daha büyük. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizle de yapabilirsiniz. Altına kullandığım rengim bu şekilde. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle kenarından geldim, yine düğüm atmamak için şuralardan giriş yapıyorum. Bu şekilde çekiyorum önce. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Hangisi altta hangisi üstte ona dikkat ederek, ilk sırada tabi böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Birini alta alarak birini üste çıkartarak, bakın bu şekilde birini alttan birini üstten alarak devam ediyoruz. Ve yavaşça çekiyorum. Şu şekilde tutayım, daha iyi gözükecektir. Bakın bu şimdi altta kalacak, bunu üste alacağım. Bu şekilde karşıya geçiyorum. Son yere geldim bakın. Bu şekilde çekiyorum. Ve şöyle biraz aşağıya daha sonra da indirebiliriz. Şimdi de indirebiliriz. Bu şekilde geçirdim. Şimdi diğer sıraya geldiğimde bakın şuradan tekrar altından alıyorum. Buralara bağlamayın arkadaşlar ilk etapta. Daha sonra zaten şu kenar kısmını yaparken bağlayabiliyoruz. Şimdi buradan altından çıkartıyorum onu yukarıya. Diğerini üsttekini aşağıya itekliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kalın ipleri de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım, aynı zamanda bu. İnce bir ip kullanacaksanız şayet onu birkaç kat yaparsanız daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şu şekilde geldim. Ve bakın böyle tamamlayacağız. Bunları birazcık şöyle elimizle ya da bir tarak yardımı ile aşağıya indirebiliriz arkadaşlarım. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.